Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir teknoloji düşünün. İnsan zihninin çelik duvarları, okyanusları, hatta zamanın kendisini bile aşarak binlerce kilometre ötedeki bir hedefi görebildiği bir teknoloji. Bu size bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir senaryo gibi gelebilir. Ama size bunun bir film senaryosu değil, Amerikan hükümetinin en gizli kurumları olan CIA ve Savunma Bakanlığı tarafından 20 yıl boyunca milyonlarca dolar harcanarak gerçek bir projenin hikayesi olduğunu söylesem? Gizemli Arşiv 13'e hoş geldiniz. Bugün Soğuk Savaş'ın en karanlık dehlizlerine iniyor ve devlet tarafından yıllarca saklanan en tuhaf sırlardan birinin Yıldız Geçidi projesinin kapağını aralıyoruz. Bu, insan zihnini bir silaha dönüştürme girişiminin şok edici ve bir o kadar da gerçek hikayesidir. Peki her şey nasıl başladı? Takvimler 1970'leri gösteriyordu. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın buz gibi atmosferinde yaşıyordu. İki süper güç sadece nükleer silahlarla değil, aynı zamanda casusluk ve istihbarat alanında da kıyasıya bir yarış içindeydi. Tam bu dönemde CIA'nin eline Sovyetler Birliği'nin psişik araştırma programlarına, yani parapsikolojiye milyonlarca ruble harcadığına dair istihbarat raporları ulaştı. Sovyetler, Nina Kulagina gibi pusulaları saptırabilen, masadaki nesneleri sadece bakarak hareket ettirebilen telekinetik ajanları araştırıyordu. KGB'nin batılı liderlerin zihinlerini okumak için telepatik casuslar yetiştirmeye çalıştığına dair ciddi endişeler vardı. Amerika'nın bu psişik boşluğu göze almaya niyeti yoktu. Eğer Sovyetler bir psişik ordu kuruyorsa, Pentagon'un da bir cevabı olmalıydı. İşte bu psişik silahlanma yarışı fikri, tarihin en garip askeri deneylerinden birini doğurdu. Projenin merkezi, saygın bilim insanlarının çalıştığı Stanford Araştırma Enstitüsü, yani SRI oldu. Projenin başına ise sıradan isimler getirilmedi, son derece saygın bilim insanları Hal Puthoff ve Russell Targ bu inanılmaz göreve liderlik etti. Amaçları, paranormal olduğu iddia edilen bu yeteneği katı bilimsel protokoller altında test etmek ve askeri istihbarat için kullanılabilir bir araca dönüştürmekti. Onların tekniğinin adı uzaktan görme, remote viewing. Peki neydi bu uzaktan görme? Bu bir falcılık ya da medyum seansı değildi. Tam aksine son derece yapılandırılmış bir protokoldü. Görücü, viewer olarak adlandırılan psişik yetenekli kişi, dış dünyadan tamamen yalıtılmış, sessiz, dikkat dağıtıcı hiçbir unsurun olmadığı bir odaya alınıyordu. Dışarıdaki bir görevli ona sadece bir dizi coğrafi koordinat veriyordu. Ne bir isim, ne bir ipucu. Sadece enlem ve boylam. Görücüden istenen tek şey zihnini serbest bırakması, aklındaki gürültüyü susturması ve o koordinatlardan gelen sinyale odaklanmasıydı. Gördüğü imgeleri, sesleri, kokuları ve hatta duyguları çizmesi ya da anlatması isteniyordu. Başlangıçta en şüpheci CIA ajanları bile bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan sonuçlar herkesi şaşkına çevirecek türdendi. Proje, yıllar içinde Grill Flame, Centerlane gibi farklı kod adları aldı ve en sonunda Stargate Project olarak anıldı. Bu proje kapsamında çalışan en ünlü isimlerden biri, orduda Psişik Ajan 001 olarak bilinen Joseph McMonagle'dı. McMonagle ve diğer görücüler akıl almaz görevlerde kullanıldılar. Projenin iddia edilen ilk büyük başarılarından biri, Sovyetler Birliği'nin Semipalatinsk'teki gizli nükleer araştırma tesisinde yaşandı. CIA, Sovyetlerin burada devasa bir yapı inşa ettiğini biliyordu ama ne olduğunu bir türlü çözemiyordu. Uydu fotoğrafları yetersizdi. Görev, Yıldız Geçidi projesine verildi. Görücülerden biri olan Petty Cadell, kendisine verilen koordinatlara odaklandıktan sonra devasa bir vinci ve bu vincin yer altına indirip çıkardığı çok büyük bir küreyi tarif etti. Çizimleri daha sonra elde edilen istihbaratla birebir örtüşüyordu. Sovyetler yer altında nükleer denemeler için dev bir küre inşa ediyordu. CIA şoktaydı. Başka bir vakada kayıp bir Sovyet Tupolev Tu-22 bombardıman uçağını bulmaları istendi. Uçak, Afrika üzerinde bir eğitim uçuşu sırasında radardan kaybolmuştu. Haftalarca süren aramalara rağmen bulunamadı. Joseph McMonagle'a uçağın son bilinen koordinatları verildi.
McMonigal, zihin gözüyle gördüklerini anlattı. Ağaçların arasından sarkan metal parçaları görüyorum. Bir nehir yatağının yakınında, sarp bir yamaçta. Uçağın burnu toprağa saplanmış. Verdiği detaylı tarif sayesinde arama ekipleri doğrudan enkaza yönlendirildi ve uçak bulundu. Projenin sınırları daha da zorlandı. 1981'de İtalyan Kızıl Tugaylar terör örgütü Amerikalı General James Dozier'i kaçırdı. İtalyan ve Amerikan istihbaratı generali bir türlü bulamıyordu. Yıldız geçidi görücüleri, Dozier'in tutulduğu binayı 2 katlı, yeşil pencereli, yakınında bir market ve bir çeşme olan bir yer olarak tarif ettiler. Bu tarifler, polisin arama alanını daralttı ve General Dozier, Padova'daki bir apartman dairesinde sağ olarak kurtarıldı. Projenin belki de en inanılmaz ve bilimsel olarak kanıtlanmaya en yakın başarısı, en yetenekli görücülerden biri olan Ingo Swann tarafından gerçekleştirildi. Pioneer 10 uzay aracı Jüpiter'e yaklaşırken Swann'dan gezegene bakması istendi. O dönemde bilim insanları Jüpiter'in etrafında halkalar olduğundan tamamen habersizdi. Ancak Swann, seans sırasında net bir şekilde Jüpiter'in etrafında ince, Satürn'ünkine benzemeyen bir halka sistemi görüyorum dedi. Bilim insanları bu iddiaya güldü. Ancak aylar sonra Pioneer 10 Jüpiter'in yanından geçtiğinde tüm dünyayı şoka uğratan bir keşif yaptı. Jüpiter'in etrafında gerçekten de ince bir halka vardı. Ancak projenin en akıl almaz, en bilim kurguya yakın görevi şüphesiz Joseph McMonigal'a verilen bir zarftaki koordinatlarla başladı. Zarfın üzerinde Mars, M.Ö. 1 milyon yıl yazıyordu. McMonigal transa geçti ve gördüklerini anlatmaya başladı. Çok yüksek, piramitlere benzeyen devasa yapılar görüyorum. Toz fırtınaları var, ölen bir gezegenin son anları gibi. Uzun boylu, zayıf varlıklar görüyorum, çok uzun boylular. Bir felaketten kaçmak için sığınaklar inşa ediyorlar ama artık çok geç. Ölüyorlar, gezegenleri ölüyor. Bu seansın gizliliği kaldırılmış transkriptleri bugün hala internette bulunabilir ve okuyanların kanını dondurur. Peki bu kadar başarılıysa bu projeye ne oldu? 20 yıllık bu inanılmaz maceranın fişi 1995'te CIA tarafından çekildi. CIA, projenin etkinliğini değerlendirmek için bağımsız bir kuruluş olan Amerikan Araştırma Enstitülerine AIR bir rapor hazırlattı. Hazırlanan resmi raporda projenin güvenilir ve operasyonel olarak kullanışlı yani işe yarar istihbarat üretmediği belirtildi. İddialara göre başarılar tesadüfiydi ve başarısızlıklar çok daha fazlaydı. Projenin gizliliği kaldırıldı ve on binlerce sayfa belge kamuoyuna açıldı. Ancak bu resmi açıklama, komplo teorisyenlerini ve projede yer alanları tatmin etmedi. Projenin lideri Hal Puthoff gibi isimler, bu raporun kasıtlı olarak projeyi başarısız göstermek için hazırlandığını iddia etti. Onlara göre proje aslında çok daha başarılıydı ve kamuoyuna açıklanamayacak kadar tuhaf şeyler keşfettikleri için resmen sonlandırılmış ancak gayri resmi olarak çok daha gizli bir isim altında devam ettirilmiş olabilirdi. Projenin mirası da garip bir şekilde devam etti. Gizlilik kalktıktan sonra McMonigal gibi eski görücüler uzaktan görme tekniklerini halka açık kurslarda öğretmeye başladılar ve bu kendi başına bir alt kültür yarattı. Sonuç olarak Yıldız Geçidi projesi bize ne anlatıyor? Bu soğuk savaş paranoyasının bir ürünü olan milyonlarca doların boşa harcandığı bir aldatmaca mıydı? Yoksa insan zihninin henüz anlamadığımız inanılmaz potansiyellere sahip olduğunun ve hükümetlerin bu potansiyeli bir silah olarak kullanmaya çalıştığının kanıtı mı? Gerçek ne olursa olsun bir şey kesin. En inanılmaz komplo teorileri bile bazen devletlerin gizli kasalarında saklanan gerçeklerin yanında sönük kalabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Jüpiter'in halkalarını önceden bilmek sadece şanslı bir tahmin miydi? Yoksa Yıldız Geçidi projesi iddia edildiği gibi başarısız olduğu için mi bitirildi? Yoksa tam tersine kamuoyundan saklanması gereken şeyler bulduğu için mi üstü örtüldü? Proje gerçekten bitti mi yoksa sadece adı mı değişti? En çarpıcı teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer siz de gizem perdesini aralamayı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli dosyada görüşmek üzere.